Selamlar, ben Burak. Bugün gerçekten Udemy tarafında taze bir gelişme var arkadaşlar. Coursera ile Udemy'nin birleşme anlaşması açıklandı. Ve bu haber özellikle Udemy eğitmenleri için fırsat mı, risk mi sorusunu beraberinde getiriyor. Bu videoda olayı basitçe özetleyip avantajları, dezavantajları ve biz eğitmenler için aksiyon planını net şekilde konuşalım istiyorum. Peki arkadaşlar, bu birleşmedeki ana olay ne? Önce gerçeklerle başlayalım. Şirketler Definitive Merger Agreement dediğimiz bağlayıcı bir anlaşmaya girdiklerini açıkladılar. Bu işlem all stock yani hisse karşılığı hisse şeklinde. Anlaşmaya göre Udemy hissedarları her bir Udemy hissesi için 0.800 Coursera hissesi alacak. Kapanış için hedeflenen dönem ise 2026'nın ikinci yarısı. Tabii ki düzenleyici onaylar ve hissedar onayları bu süreçte olmazsa olmaz. Yani bugün yarın Udemy'de bir düğmeye basılıp her şey değişmiyor arkadaşlar. Ama yön belli. Yani gidilecek nokta belli. İki dev platform tek çatıya doğru ilerliyor. Peki ama bu anlaşma neden önemli? Şimdi burada kritik nokta şu. Udemy pazar yeri tarafında pratik, güncel, hızlı tüketilen beceri kurslarıyla çok güçlü. Coursera ise daha çok üniversite, kurum ortaklıkları, sertifika ve yapılandırılmış programlar tarafında güçlü. Resmi dokümanlarda Coursera'nın 191 milyon kayıtlı öğrenene ulaştığı bilgisi var 30 Eylül 2025 itibariyle. Udemy'de eğitmen iletişiminde kendi pazar yerinin 82 milyon üzeri öğrenene ulaştığını vurguluyor. Bu iki kas birleşince ortaya çıkan vaat şu. Beceri keşfinden ustalığa kadar tek adres artık bu birleşik şirket olacak. Şimdi Udemy eğitmenleri ya da Udemy'de eğitim hazırlığı içerisinde olanların gözüyle bir konuşalım. Kısaca bu anlaşma bizlere ne kazandırabilir? Birincisi dağıtım ve görünürlük potansiyeli getirisi. Eğer gerçekten içerikler daha geniş bir ekosisteme açılırsa bu demek oluyor ki daha çok ülke, daha çok öğrenen, daha çok B2B kapısı açılacak değil mi? Resmi metinlerde genişletilmiş dağıtım ve daha ölçekli erişim vurgusu var çünkü. İkincisi kurumsal ve kamu tarafında büyüme şansının yakalanma ihtimali. Coursera'nın Enterprise, üniversite, kamu tarafındaki kası Udemy Business tarafıyla birleşince kurumsal paketlerin büyümesi olası. Bu da eğitmen için şuna dönüyor. Bireysel satışa ek olarak kurumsal lisans tarafında daha fazla fırsat. Üçüncüsü ise ürün tarafında AI ve ölçme değerlendirme potansiyeli. Açıklamalarda AI Enhanced Tools, Verified Skills, Role Play gibi ürün yeteneklerine vurgu var. Yani ileride kursların sadece video değil, laboratuvar, rol canlandırma, ölçme ile güçlenmesi daha olası gözüküyor. Eğer birleşme doğru yönetilebilirse Udemy eğitmeni için tek platformda daha global bir vitrin ihtimali gerçek. Şimdi bir de konuya dürüst taraftan bakalım. Her birleşme fırsat kadar belirsizlikleri de taşıyor. Mesela en çok sorulacak sorulardan biri, gelir modeli değişebilir mi? Bugün Udemy'de yola aynen devam deniyor. Ama birleşmelerin sonunda platformlar abonelik, paketleme, fiyatlama tarafını optimize etmeye çalışabilirler. Bu da uzun vadede gelir paylaşımı, kampanya yapısı, rekabet yoğunluğu gibi alanlarda değişim riskini doğurabilir. Altını çiziyorum. Burada kesin bir vurgu yok ama sektör dinamiği olarak olası bir durum. İkincisi kürasyon ve kalite filtresi sıkılaşabilir mi? Coursera tarafı daha kurumsal, sertifikalı bir algıda. Bu birleşme sonrası bazı kategorilerde daha sıkı standartlar gelebilir. Bu da iyi içerik üreten için bir avantaj ama ortalama içerik üretenler için zorlayıcı olabilir arkadaşlar. Ve son olarak entegrasyon riski. Anlaşmanın devreye girmesi için verilen süre 2026 yılının ikinci yarısı. Bu süre içerisinde ürün ekipleri, algoritma öncelikleri ve pazarlama dili dalgalanabilir.
Geçiş dönemlerinde belirsizlik her zaman olur arkadaşlar. Peki biz Udemy eğitmenleri ne yapacağız? İşte hem size hem de kendime birkaç pratik not. Öncelikle kurs dilini iş sonucu diline çevireceğiz arkadaşlar. Başlık, alt başlık ve açıklamalar. Hepsi şu soruya cevap versin lütfen. Bu kursu bitiren neyi daha hızlı yapacak? Örnek, ana başlık Capacity Planning, alt başlık Excel ile kapasiteyi ispatlayan planlama sistemini kur. Sonrasında İngilizce altyazı ve global SEO'yu güçlendirmek gerekiyor. Eğer vitrin büyürse ilk kazananlar global erişime hazır olanlar olacak. En önemli adımlardan biri Coursera için olmazsa olmaz. Proje, şablon, indirilebilir kaynak eklenmesi. Kurumsal tarafta satın alma sebepleri videodan ibaret değildir arkadaşlar. Şablonlar, mini practice'ler, örnek dosyalar bunlar seni öne çıkaracaklar. Ve son olarak tek platforma yaslanmamak. YouTube'da bu tarz güncel videolar seni otorite gibi konumlandırabilir. Bu da Udemy'ye ne yapar? Trafik taşır değil mi? Yani platform artı kişisel marka birlikte yürüsün. Şunu unutma. Bu işte yalnızsın. Kendi satış hacmini yine kendin destekleyerek büyüteceksin. Özetle arkadaşlar, Coursera Udemy birleşmesi doğru yönetilirse eğitmen için daha büyük bir pencere açılabilir. Ama aynı zamanda gelir modeli ve rekabet tarafında soru işaretlerini birlikte getirebilir. Ben bu konuyu güncel gelişmelerle takip edeceğim. Sen bu birleşmeyi nasıl görüyorsun? Bir fırsat olarak mı yoksa bir risk olarak mı? Lütfen yorumlara yaz. İstersen bir sonraki videoda eğitmen olarak 30 günde hazırlık planı çıkartalım birlikte. Ne dersin?